Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce diktiğimiz, başka yerden söküp geldiğimiz büyük gövdeli ağacı buraya dikmiştik. Yardımcı fidanlar diktik. Bunlar aşılı değil. Alttakileri aşıladık. Bunu beraber aşılayacağız. Şimdi buna daha önce kırmızı ceviz yapacaktık. Ama İran cevizi bulunca şu an İran cevizi buldum. Fidan vardı. Fidanın uçlarını kestim. İran cevizi yapacağım. Bu salkım şeklinde oluyor. Ağacımızı keselim. Daha önce kestiydik. Evet. Şimdi ağacımız burada. Yeniden perdahlıyoruz. ...90 derece kesiyoruz. Tamam. Yeterli. Bir çizik atıp... aslında buna 2 tane yeter ama ben 4 tane yapacağım. Çünkü... çok az bir çeşit var elimde. Şu şekil. Bir tarafını açtım. Şurayı da hafif yeşil. Evet. Bu tarafı yapalım. Tek çizgi çekiyoruz. Bu yan tarafı biraz atsak yeterli. Üstten bastırdığımız zaman o iner. Yeterli. Biraz dengesiz oldu ama elimizde olan bu. Bir tane de bura daha büyük. Tamam. Bantla sarıyoruz. Bantımız geniş biraz. Sıkı bir şekilde. İran cevizi. Daha önce kırmızı ceviz düşünüyordum. Ama kırmızı cevizi başka yere yapacağız. Burada bunu su kaybı olmaması için, çünkü söktüğümüz için su tut yapalım bunları. Kuruduktan sonra da toprakla evet, bolca yaptık. İşi garantiye alıp torbamızı geçirelim. Torbayı biraz büyük yaptım. Sera etkisi yapsın diye.
Bununla bağlayalım. İşi sarkma yapmasın. Güzel oldu. Ağaç düz. Belki sarkabilir. O yüzden daha sağlam olsun. Evet. Şimdi toprağımızı dökelim. Toprağımız yine beyaz toprak. Boz toprak. Kalemlerin arkasına toprakları güzelce yerleştirirsek tutma oranı artar. Evet. Biraz daha. Evet. Yeterli. Az daha. Evet. Şimdi kaynak aşımızı yapalım. Bu ağaç büyük bir ağaç. Söktüğümüz için yardımcı olmaları için kaynak fidanlar yapıyoruz. Ucunu kesiyoruz. Buna daha alttan da yaptık birkaç tane. Şimdi bunu beraber yapalım. Ölçüsünü alıyoruz. Kaynak aşı. Şu şekil. Böyle elastik olur, bunu indirebilirsiniz aşağıya bu şekil. Şu şekil. Buraya, şuraya, şuradan aşı yapacağız. Ölçü alıyoruz. Ölçümüz bu. Şu. Çiziyoruz ağacı. Tekrar ölçümüzü alalım. Bu şekil. Evet. Kaynak aşı. Bu uzun sürede kalabilir. Kök 4-5 tane, üst bir tane olabilir. Şu şekil çıkarıyoruz. Bunu kesmiyoruz. Bunun burasını, şurayı o ölçüde sıyırıyoruz. Yukarısı ince olacak şekil. Arkasını da aynı bu şekil. Yeterli. Şu şekil yani. Bu şekil. Evet. Şu yanlardan hafif alalım. Buradan da alalım. Ondan sonra evet, oturdu zaten. Kendisi oturdu. Evet, yukarı doğru çıkıyor. Çıksın. Problem değil. Heh. Bantla, büyük bantla sarıyoruz. Elini çek. Biraz burasına toprak yapmayacağımız için biraz büyük sarabiliriz. Bir tane de küçük yapalım. Alttan hava almaması için. Tamam. Kaynak aşımızı da yaptık. İşimiz bitti. Burada tahmini
60-70 santim geride. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. 2 tane de burada var. Yani toplam 6 tane fidan var. Bir tane üst var. Daha sonra bunu boyayabiliriz bunları. Su, çünkü bunu söktüğümüz için su kaybediyor. Kaybettiği için kalemlerin arkasına su tut yapalım. Açık olanlara. Tamam. Tabanı toprak yapabiliriz. Yani kalemlerin olduğu yere hava almaması için. Tamam. Aşımız bitti. İran cevizi aşıladık. Bu patladığı zaman yine video çekerim. Teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere.